Dark Web ilk olarak 1970'li yıllarda ARPANET projesinde kullanıldı. O zamanlar Darknet adıyla kullanılmaktaydı. ARPANET projesi olan IP'ler sadece Darknet ile bulunabiliyordu. Şimdilerde Dark Web denilmesinin sebebi ise internetin arama motorunda arama yaptığınızda Dark Web'e ulaşamıyor olmanızdır. Ben Berkay Atlas. Yeni bir hikaye başlıyor. Öncelikle bilinmesi gereken şey Deep Web ve Dark Web arasındaki farkların ne olduğudur. Dark Web ve Deep Web terimleri bazen birbirinin yerine kullanılır fakat ikisi aynı şey değildir. Deep Web içeriklerine internetten arama motorlarından ulaşabilirsiniz. Deep Web şifreli e-posta hesabı, paralı üyelik hizmetleri ve gizli web sitelerini kaplar. Dark Web ise gizli IP adresleri vardır ve Dark Web'e giriş yapabilmek için farklı bir internet tarayıcısına ihtiyacınız vardır. Bu internet tarayıcısının adı da Tor''dur. Dark Web'in kimse ne kadar büyük olduğunu bilemiyor. Birçok kişi normal internetin %5'i kapsadığını bile savunmakta. Dark Web'e girmek yasak değildir. Ancak Dark Web'in içerisinde yasal olmayan adreslere yönlendirilebilirsiniz. Eğer ki yanlış adrese girerseniz ya da size internet üzerinden bir davetiye gönderilirse ve siz bu adreslerde herhangi bir aktivitede bulunursanız suçlu duruma düşebilirsiniz. Dark Web'e girdiğinizde karşınıza çıkan içeriklere hazır olmanız lazım. İnternetin bu tarafında göreceğiniz şeylerin %95'inin yasal olmadığını bilmeniz gerekir. Birçok şey yasal değil fakat yasal olan kısımları da olduğu gibi Dark Web'e girmeniz yasak değildir. Dark Web'i yasal uygun şekilde kullanmak kullanıcıya bağlıdır. Dark Web'de herhangi bir tarayıcı üzerinden ulaşamıyor olduğunuz için dolaşmak istiyorsanız Tor adındaki tarayıcınızı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekmekte. Tor tarayıcısında arama motoruna kelime aratamazsınız. Sitelere giriş yapabilmek için sitenin tam adresi gereklidir ya da bazı siteler üzerinden Dark Web hakkında önerilere bakmanız gerekmektedir. Örneğin Reddit'te Dark Web ile ilgili arama yaparsanız sizi ilgili sayfalara yönlendirebilecektir. Ayrıca link paylaşımı yapan bir diğer sitede The Hidden Week'tir. Bu sitede Dark Web siteleriyle alakalı birçok paylaşım yapılır. Dark Web sitelerinin adresleri .org veya .com ile bitmez. Bunlar yerine site adreslerinin sonunda .onion vardır. Bunun sebebi web sitelerinin sadece TR ağı üzerinden erişilebilir gizli ve anonim hizmet sunmasıdır. Sadece uygun yönlendirme ayarlarına sahip tarayıcılar buraya erişebilir. Bir kere girmek istediğinizde adrese ulaşamadığınızda ya da yeniden girebilmek için adresi hatırlıyor olmanız gerekmektedir. Eğer ki adresi bir yere kaydetmediyseniz ve hatırlamıyorsanız yeniden girmek istediğinizde adresi tamamen aramanız gerekmekte. Tabii ki Dark Web'in karanlık tarafı da bulunmakta. Dark Web zararsız sitelerden daha çok zararlı siteleriyle ünlüdür. Bu da gayet normal çünkü zararlı siteler Dark Web'in %95'ini oluşturmakta. Dark Web'in derinliklerinde karşılaşmak istemeyeceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Bu içeriklerin çoğu yasal değildir, bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekmektedir. İçeriye girdiğinizde faydalı şeyler bulmaktan daha çok hırsızlık, gasp, zevk verici madde satışları, hatta tank satışı bile bulabilirsiniz. Bunun dışında kendinize bir kiralık katil tutabilir, Bitcoin karşılığında her şeyi yaptırabilirsiniz. Akıl mantık zorlayabilecek her durum internetin bu bölgesinde mevcuttur. Yasa dışı gruplar, ekibe katılım gibi kirli işleri Dark Web üzerinden gerçekleştirirler. Bunun sebebi ise ifşa olmamaktır. Eğer bu şekilde yapmazlarsa devletlerin istihbarat birimleri konumlarını saptayabilir veya peşlerine düşebilir. Birçok malware yazılımı internetin bu tarafında üretilir. Dark Web'e birçok hacker olduğunu düşünürsek bu yazılımların burada üretilmesi oldukça normaldir. Bu sebeple Dark Web'e şirketlerin hiç bulaşmak istemeyeceği ve çekineceği bir yerdir. Kısaca Dark Web'in karanlık tarafı anlatmakla bitmez. Bu sitelerden uzak durulması gerekmektedir. İçeride görebileceğiniz ve aklın sınırlarını zorlayacak ciddi derecede zararlı içeriklerle karşılaşmanız çok olasıdır. Dark Web aynı zamanda bir market olarak da kullanılır. Dark Web yasa dışı ürünlerin satışını ve incelenmesinin yapıldığını sağlayan bir platform olarak da anılabilir. Bu markette birçok korkunç şey satılır. Siteye ilk girdiğinizde kullanıcıların sanki bir e-ticaret sitesine girmişler hissi verilir. Aslında bir nevi e-ticaret sitesidir ama tamamen yasal olmayan ürünler satılır. E-ticaret sitelerinde olduğu gibi ürünün veya hizmetin resmini görürsünüz. Eğer daha önce bir müşteri bu ürünü aldıysa ve bu ürüne yorum yaptıysa yapılan yorumu da görebilmektesiniz. E-ticaret sitelerinde olduğu gibi 10 üzerinden değerlendirmeler yapılır. Örneğin bir müşteri ürünü beğenmediyse bu ürüne 1 yıldız verme hakkına sahiptir.
Dark Web'in bu yanı korkunç bir hale büründüğünden dolayı hukuki yaptırımlar ve polis güçleriyle büyük mücadele başlatılmıştır. Bu çalışmaların ardından Dark Web marketi yetkililer tarafından izlenilmeye başlanmıştır. Fakat girdiğiniz yer ticaret olmayan bir ticaret sitesi de olabilir. Birçok Dark Web sitesi bir ürün sattığını iddia eder. Gerçekte ise çoğu dolandırıcıdır. Örneğin bir ürün aldığınızda o ürün genellikle evinize hiçbir zaman için gelmez. Satıcı sizin paranızı alır ve ortadan kaybolur. Bunun yapılması sebebi ise Dark Web'de yasal olmayan ürünler satıldığı için hukuksal haklarınızı kullanamıyor olmanızdır. Yani bu alışverişi gerçekleştiren kişi bir suçlu olmuş olur. Bu sebeple polise giderseniz ya da hukuksal şekilde hakkınızı ararsanız ilk ceza alışverişi yapan size kesilebilir. Dark Web'de satıcıların bunun farkında olduğu için genellikle yeni kullanıcıları böyle dolandırırlar. Dolandırıldıktan sonra da o hesabı kapatıp yeni bir hesap ile yeni market alışverişi yapılabilir. Bu gerçeklerden dolayı Dark Web'deki çoğu site dolandırıcılıktan ibarettir. Bir rivayete göre eskiden bir ürünü veya hizmeti aldığınızda ürününüz elinize ulaşırdı. Fakat Dark Web'i eskiden polis güçleri bu kadar takip etmiyordu ya da edemiyordu. Dark Web'de ticaret yapmak isteyen insanların bir gelir kaynağı sağlaması gerekiyordu ve strateji değişikliğine giderek dolandırıcılık yapmaya başladılar. Her ne kadar tehlikeli ve yasal olmadığını belirtsek de illaki Dark Web'de herhangi bir ödeme yapmak istiyorsanız Bitcoin kullanmanız gerekmektedir. Çünkü kredi kartı, havale, EFT kullanılamaz. Normalde IBAN numarası girildiğinde EFT ve havale yaparken alışveriş yapacağınız kişinin adı ve soyadı çıkar. Fakat Bitcoin iki kişinin birbirinin kimliğini bilmeden alışveriş yapmasını sağlar. Bitcoin adresleri rakamlardan ve harflerden oluşur. Bu adresler aynı zamanda cüzdan olarak tanınır. Bitcoin kullanırken kimliğiniz gizli olur ve alışverişler takip edilemez. Ayrıca Bitcoin sayesinde alışverişler daha hızlı gerçekleşir. Dark Web'deki her e-ticaret sitesinin Bitcoin adresi vardır ve ödemeler oraya yapılır. Kendi Bitcoin hesabınıza girip o adresi yazdığınızda göndermek istediğiniz miktar o adrese gider. Böylelikle ticareti kimliği belli olmadan alışveriş gerçekleştirmiş olursunuz. Tekrar etmekte fayda görüyoruz. Kullanmanızı ve özellikle alışveriş yapmanızı kesinlikle önermiyoruz. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.